Hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Nasılsınız? Çok yakın bir zamanda 20 Kasım 2025 tarihinde Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Paylaşımlarından sıkça gördüğüm üzere gerçekten bu yeni ayı, Akrep yeni ayını kritik, şoke edici, sansasyonel ve dönüştürücü bulan çok değerli astrolog Buket Nizamoğlu konuğum. Hoş geldiniz Buket Hanım. Merhabalar, hoş bulduk Tuğba'cığım. Merhaba. Şimdi tabii temamız, konumuz bu olacak. 20 Kasım Akrep yeni ayı. Neden kritik buluyorsunuz? Korkmalı mıyız? Nelerle karşılaşma olasılığımız yüksek? Bütün bunları konuşacağız bugün. Burç bazında da tabii ki yorumlarınız bizim için çok değerli olacak. Ama öncesinde takip ettiğim kadarıyla gerçekten bu yeni ay için kritik ve biraz endişeliyim başlıklarını kullandınız kendi paylaşımlarınızda. Öncelikle sormak istiyorum. Neden kritik Buket Hanım? Evet, Akrep Burcu'nda yaşanan tüm dolunaylar, tutulmalar, yeni aylar aslında her daim kritiktir. Öncelikle bunu bir farkında olmamız gerekir. Zira Akrep enerjisi Ay'la çok bütünleşemiyor. Ay Akrep Burcu'nda düşüşte, dolayısıyla böyle bir sıkıntılı bir atmosfer yaratıyor her daim. Lakin tabii ki bu yeni ayı normal bir Akrep yeni ayından ayıran en önemli etki Uranüsyen nitelikte olması, Merkür'ün retroda olması, yine Akrep yeni ayının 28 derecelerde kesinleşiyor olması, yani analitik dediğimiz krizli bir derecede gerçekleşiyor olması, tüm bunları böyle alt alta koyduğumuzda oldukça zorlayıcı bir atmosfer var gibi duruyor sevgili Tuğbacığım. Aslında biz birkaç gün kala zaten bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bir de Merkür'ün retro oluşu bizi mahvetti diyebiliriz. Bilmiyorum sizi nasıl etkiliyor ya da etkiliyor mu ama inanılmaz şeyler oluyor Buket Hanım. Teknik anlamda özellikle. Şimdi izleyiciler farkında değiller ama biz bu yayına girene kadar yaklaşık bir saat problem yaşadık diyebilirim. Merkür Retrosu böyle bir şey. Tatlı bela diyelim. Yapacak bir şey yok. Sonuçta retro enerjilerinin de hayatımıza kattığı olumlu taraflar da illaki var. Her daim retro frekansı olumsuz olarak da düşünmemek gerekiyor. Sonuçta Merkür dediğimizde şey, bilinçle alakalı astroloji sembolizmasında Merkür Retro'da biraz daha böyle bilinç düzeyinde akıl karışıklıkları yaşıyoruz. Bunu çok fazla ön plana çıkartarak da bilinçaltımızı bozmamak da lazım. Hani plasebo dediğimiz sistem var ya, neyi düşünüyorsak o gerçekleşiyor. Hani Merkür Retro geldi, iletişimle ilgili sıkıntılar olacak dediğimizde hakikaten de Oluyor. oluyor diye düşünüyorum ben bazen. Böyle bir zamanlılık da yaratıyoruz bir şekilde. Ama hani dünyevi ve somuttan gidersek, evet, Merkür Retrosu astrolojik asalet kaybına sebep olur. İletişim, ticaret, eğitim, reklam, medya, yayıncılık alanlarında iki ileri bir geri giden bir format yaratır. İşte Akrep yeni ayı da bu temalarla alakalı bizi geriye götürecek. Uranüsyen nitelikteki durumlar, ani ve beklenmedik olaylar, sansasyonel gelişmeleri açığa çıkartacak. Belki bir takım siber saldırılar, iletişim kesintileri, elektrik kesintileri gibi durumlarda devreye girecek. Oo. Yalan yanlış bilgiler, yalan haberler, asparagas gündemlerde çok aktif olacak. Yani neyi doğru bir şekilde bildiğimizi, öğrendiğimizi sorgulamamız da gerekecek aslında. Teknolojik arızalar çok aktif olur. Merkür Retro'nun en önemli klasiği budur. Telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ya da herhangi bir elektronik aletin error vermesi söz konusu olabilir. Böyle bir takım egzantrik gelişmeler yaşayacağız ama Akrep yeni ayını biraz daha içsel de buluyorum ben. Sezgisel de buluyorum. Merkür'ün retroda olması bir anlamda içimize dönmemizi, manevi taraflarımızı fark etmemizi, bilinçaltımızı keşfetmemizi de sağlayacak. Çünkü yeni aydan bir süre sonra Merkür cazimi pozisyona ilerleyecek. Merkür'ün Güneş'le bir iç kavuşum yaptığını gözlemleyeceğiz. Merkür düşüncelerden sorumlu. Dolayısıyla düşüncelerine dikkat et, gerçek olabilir mottosu hakikaten gerçek olacak.
Bu anlamda 20 Kasım civarı günlerde hakikaten ne düşündüğümüze dikkat etmeliyiz. Zira gerçek olabilir mottosu da çok aktif. Merkür Retro'da olduğu için bu bir iç kavuşum. Bazı astrolog arkadaşlar bunu cazimi olarak kabul etmeyecekler. Astrologlar bu anlamda ikiye ayrılmış durumda. Ama klasik Batı astrolojisinde Güneş ve Merkür birbirine yakınlaşıyorlar ve kavuşuyorlarsa neticede bu cazimi kabul edilir. Bir gezegen cazimi olduğunda sembolizması da çok güzel çalışır. Yani Akrep yeni ayı, evet, çok sıkıntılı bir yeni ay ama akabinde birkaç saat sonrasında, yani yeni ay gerçekleştikten birkaç saat sonrasında Merküryen temalarda başarı şansımız var. Ama bu çok kısa bir süreliğine gerçekleşiyor. Ondan sonra tekrar Uranüsyen tesirlere girmiş oluyoruz. İstersen biraz dünyevi konularla alakalı Evet, öngörüler de yapayım. harika olur. Evet, Neler bekliyor? Uranüs dediğimizde biraz böyle uçaklarla alakalı, teknolojik alanlarla alakalı, yanı sıra birçok izleyicinin merak ettiği sismik aktiviteyle alakalı. Bu yeni ay döneminde sismik aktivite riskimiz olabilir. Çünkü Uranüsyen nitelikteki dolunaylar, yeni aylar, tutulmalar her daim sismik aktiviteyi devreye sokar. Daha çok orta kuvvetli olur diye tahmin etsem de yine de çok riskli bir yeni ay olduğu için 5-5,5'un üzerine çıkan, hatta 6'yı bile geçen büyük depremler olma ihtimali de var. Hem Türkiye'de hem dünyada. Bu anlamda biraz dikkatli yönetilmesi gereken koşulları var. Tabii akrep dediğimizde yerin altını sembolize eder Tuğba'cığım. Yeraltı ile alakalı, Mars yönetiminde, Plüto yönetiminde bir burç. Dolayısıyla madencilikle ilgili problemler, Allah korusun maden kazalarına yatkın süreçlerde ne yazık ki bu yeni ay döneminde söz konusu olabilirmiş gibi duruyor. Özellikle siz hani deprem olasılığı deyince bunu da aklıma getirdim. Coğrafi hatlarını düşünecek olursak nereler daha çok etki alabilir? Şimdi dünyada en çok Orta Asya tarafları, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu'ya doğru indiğimizde İran civarı çok dikkatimi çekti. Her tür doğal afet bağlamında. Yanı sıra Meksika havzası, Pasifik bölgesi, Orta Amerika ülkelerinin de aktif olduğunu, yine yanı sıra San Francisco ve Los Angeles taraflarının da dikkatli ve temkinli olması gerektiğini gözlemledim. Türkiye'ye baktığımızda, Evet. Türkiye'de böyle çok önemli hatlar göstermiyor bu yeni ay enerjisi kartografide, ama neticede biz bir akrep ülkesiyiz. Türkiye Cumhuriyeti natal haritamız çok güçlü tesirler alıyor bu yeni ayda. Bu anlamda dikkat etmek lazım tüm Türkiye bazında. Özellikle belki Ege bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinin biraz daha sıkıntılı, problematik olma ihtimali var. Dediğim gibi en iyi ihtimalle orta büyüklükte, ama yine de hiç ihmale gelmez. Büyüklüğü fazla olan depremlere karşı da dikkatli olmalıyız. Özellikle Balıkesir ve Sındırgı hattı biliyorsun çok yoğun bir deprem fırtınası Evet. içerisinde. O civardaki diğer fayların da tetiklenmemesini diliyorum. Manisa bölgesi vesaire gibi diyelim, Kütahya gibi. Ama yine de o civarda yaşayan vatandaşlarımızın da dikkatli olması bu yeni ay döneminde. Hani olacak diye kesin konuşamayız. Gaybı sadece Allah bilir, ama hani bu biraz kritik bir yeni ay. Uranüsyen bir yeni ay olduğu için dikkatli olmak lazım. O civarda yaşayan vatandaşların biraz tedbirli olması, hasarlı binalarda olmaması, kendisini güvenceye alması da iyi olacaktır diye düşünüyorum Tuğba'cığım. Başka hangi başlıkları öne çıkartabilir bu kritik yeni ay? Siyasi anlamda biraz kritik buldum ben Tuğba'cığım. Şimdi Güneş Uranüs karşıtlığına gidiyor bu yeni ay enerjisi. Dolayısıyla devlet adamları ve liderlerle alakalı sansasyonel haberler devreye girebilir. Bu kişilerin insanları sürükleyici bir takım konuşmaları olabilir. Çok değişik, heyecanlı, egzantrik çıkışları olabilir.
Bu kişilerle alakalı sağlık ya da vefat gündemlerinin devreye girmesi söz konusu olabilir. Bazı devlet adamları ve siyasi liderlerle alakalı transferler, istifalar, yeni atamalar ve değişimler söz Ama konusu hep olabilir. beklenmedik değil mi Buket Hanım Evet, bütün hiç bunlar? beklemediğimiz anda böyle büyük bir değişim söz konusu olabilir. 20 Kasım Joe Biden'ın doğum günü. Dolayısıyla bu yeni aydan çok fazla etki alıyor. Yakın bir zamanda da kanser teşhisi konmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bu anlamda demek ki onun biraz sağlık koşullarına dikkat etmesi iyi olabilir. Bu yeni ay döneminde haritasını incelediğimde de çok yoğun tesir aldığını gözlemledim. Onunla alakalı da enteresan gelişmeler duyabiliriz. Yani şu an hali hazırda görev başındaki liderler değil, sadece onlarla alakalı değil. Geçmişte yine dönemine damgasını vurmuş liderler ve devlet adamlarıyla alakalı da enteresan gelişmeler söz konusu olabilir. Yanı sıra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da Mars dönüşünde olması çok etkili bir tesir aldığını gözlemlendiriyor Kendi bizlere. haritasında mı Buket Hanım Kendi Sayın haritasında evet Mars Cumhurbaşkanı? dönüşü yaşıyor. Dolayısıyla onun da böyle bir takım atakları, aksiyonları olabileceğini, yine kendi çapında sağlığına biraz dikkat etmesi faydalı Allah olabilir diye düşündürten göstergeler var. Ama dünya liderlerinin pek çoğu bu yeni aydan çok ciddi etki alıyor. Hem Putin olsun hem Netanyahu olsun. Hakikaten liderlerle alakalı sansasyonel Allah gelişmeler Allah. var. Siyasi arenada, uluslararası arenada da enteresan olaylar söz konusu olabilir. Savaş atmosferiyle alakalı da ilginç durumlar söz konusu olabilir. Uranüs nükleer sistemle çok alakalı. Allah korusun diyorum. Bu Allah yeni korusun. ay olası bir nükleer tehdidi de inşallah gündeme getirmez demek istiyorum. Kısacası hayatın her alanından beklenmedik olaylar söz konusu olabilirmiş gibi duruyor. Tabii ekonomik anlamda da türbülanslı bir enerjiye gidiyoruz. Merkür Uranüs karşıtlığı, Uranüsyen nitelikli bir yeni ay. Akrep burcu dediğimizde genel olarak hazineyle, maliyeyle, vergilerle, bankacılık sistemleriyle çok alakalı. Uranüs'ün Boğa burcuna gerilemiş olması ve yavaş yavaş Algol hattına doğru geliyor olması ekonomik bir türbülansı da işaret edebilir küresel ölçekte. Zaten New York borsasının natal haritası da çok fazla etki alıyor bu yeni ayda. Yani borsa ölçekli, para piyasaları bazında hatta metal sektörüyle alakalı enteresan flash gelişmeler duyacağız. Daha çok tabii dalgalanma niteliğinde, iniş çıkış mahiyetinde büyük bir türbülans enerjisi devrede olabilirmiş gibi duruyor. Yeni ayın tesir süresi 15 gün. Yani bu önümüzdeki 15 günlük süreç, işte kabaca Kasım ayının geneli, hatta aralığın ilk haftası diyebileceğimiz alan oldukça hareketli. Sürekli böyle son dakika haberler, flash gündemlerle sarsılacağız gibi duruyor Tuğbacığım. Hiç unutamayacağımız şekilde bu yılı kapatabilir miyiz? Yani öyle bir şey olabilir ki hani herkesin hayatında da belki birazdan bunu konuşacağız burç bazında zaten ama insan böyle ne 2025 olabilir? yılı için zaten çok enteresan bir yıl olacak demiştik. Pek Evet. çok astrolog da bunu söyledi ortak olarak. Hakikaten de 2025 yılını vurgulu kapatacağız ama asıl film 2026'da başlayacak. 2026'yı da inşallah ilerleyen zamanlarda detaylıca konuşacağız Evet. seninle. Ama gerçekten 2026'ya böyle farklı bir formatla girmiş olacağız. 2026'nın ilk 6 ayından sonra aslında bazı şeyler görünür olmaya başlayacak ve yerine yerleşecek. Şu an Kasım'da bazı şeylerin kıpırdanması gibi düşünelim. 2025'i böyle şak diye kapatıp 2026'ya enteresan bir filmle başlayacağız gerçekten. Hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda hem doğa olayları bağlamında hakikaten çok sıkıntılı etkiler altında olabiliriz. Dikkatli yönetilmesi gerekiyor kalan dönem. Yani 2025'in kalan dönemi hakikaten dikkatli yönetilmeli. Çok kısa bir zaman kaldı ve bir an önce hani 2025'ten kurtulmak istiyoruz hayırlısıyla, sağlıkla tabii ki. Gerçekten enteresan bir yıl oldu bu yıl. Ama hani girer girmez mi 2026'ya böyle hızlı bir giriş olacak? Hani
Girer girmez mi o etki başlayacak? Bir dakika ne oluyor gibi bir etki yani söz konusu. Evet, aynen öyle. Ocak ve Şubat çok enteresan Tuğbacığım. Ocak ve Şubat çok enteresan. Türkiye için de çok enteresan. Yani Hayırlısı her olsun. şey tepeden tırnağa değişiyor. Artık dünyada yeni bir döngü başlıyor gibi düşünebiliriz. Türkiye'de bundan payını çok fazla alacak. Girer girmez. Hem Sağlık, Ocak hem evet. Şubat gerçekten çok enteresan. Akrep yeni ayı döneminde ilk etapta ben beni izleyenlere de bir uyarı yapmış olayım. Cinsel bölgeye çok dikkat etsinler. Cinsel bölge hastalıkları, cinsel rahatsızlıklar, üriner sistem, alt karın bölgesiyle alakalı problemler gelişebilir. Bu bir. İkincisi tabii Uranüsyen nitelikte olduğu için ani ve beklenmedik ölüm şekilleri ya da ani gelişen hastalıklara yatkınlık. Örneğin kalp krizi, inmeler, felçler bazında dikkatli ve temkinli olsunlar. Acele etmesinler çünkü Merkür Retro bize diyor ki dur diyor, yavaşla diyor, ağır hareket et diyor. Dolayısıyla acele işe şeytan karışır hesabı. Çok hızlı hareket edenler kas spazmları yaşayabilirler. Bel fıtıkları, boyun fıtıkları, bu şekilde siyatiğe bağlı sorunlar çok fazla oluşabilir. Yani hemen bu Kasım ve Aralık döngüleri bu anlamda dikkat çekiyor. Majik tesirlere de açık bir yeni ay olduğunu siz paylaşımlarınızda da ve tabii yayın öncesi birlikte konuşmamızda da dile getirmiştiniz. Ne demek majik etkiler, majik tesir nasıl yansır kişide? Majik tesir yani klasik ismiyle böyle biraz sihirli ya da Hmm. büyüsel manaya geliyor. Karanlık alana hizmet eden negatif enerjilerle alakalı. Akrep ve Yay burcu zodyakın bu alanlarıyla çok alakalı olan burçlarıdır. Tabii ki gölge manada yani her burcun gölgesi diyelim. Bazı böyle negatif etkilere, karanlık enerjilere açıklardır. Bu yeni ayın akrepte olması bir takım majik enerjiler ne yazık ki veriyor. Yanı sıra Lilith'le kavuşan bir yeni ay bu. Yani aslında evet Merküryen, Uranüsyen nitelikte falan dedik ama Lilith'i de hiç yabana atmamalıyız. Yani Lilith dediğimizde böyle bayağı bu işlerle kafasını bozmuş karanlık insanları anlatır. Bu anlamda demek ki bizim bu yeni ay döneminde hakikaten kötü niyetli insanların nazarlarına, bakışlarına karşı auramızı korumamız gerekiyor. Varsa açık ya da gizli düşmanlarımızın bize bir takım işte bedduaları ya da her türlü ritüel çalışmaları çünkü kimin gerçekten ne yaptığını bilmiyoruz. Ben bir havas uzmanıyım, aynı zamanda havasla da ilgileniyorum ve bu anlamda rahmani tarafta olmayan kötü niyetli insanlara çok açık bir enerjisi olduğu için izleyicilerimizi uyaralım. Auralarını bu yeni ay döneminde zırhlasınlar, çakralarını kapatsınlar, kendilerini güçlü bir nur ışığı içerisinde koruma altına alsınlar. Bununla alakalı bir takım doğal taşlar kullanabilirler, Evet. esmalar çekebilirler. Bunlar da diğer alternatifler ama hakikaten komplo teorilerinin de çok olacağı bir yeni ay olacak. Biliyorsun ayın sonlarına doğru Marmara'da büyük bir deprem tatbikatı yapılması planlanıyor. Papa İznik konsülü için ülkemize geliyor. Çok büyük devasa nitelikte ritüeller, ayinler de planlanıyor. Evet. Tam bu yeni ayın konseptiyle alakalı. Zaten Türkiye Cumhuriyeti natal haritamızın da Jüpiter'in üzerinde kesinleşen bir yeni ay olduğu için böyle biraz dini alanlar, ilahi alanlarla alakalı bıçak sırtı çalışan etkiler var. Her şey çok pozitif duramayabilir. İşin bir tarafı böyle. Dolayısıyla herkese kendilerini korumada tutmalarını söylemek istiyorum. Yanı Evet. sıra olumlu manada şimdi hep olumsuz konuştuk. Onu Olumlu soracaktım. Evet. manada bu yeni ayın su elementi çok baskın oluşuyor ve büyük su üçgeni dediğimiz bir açı kalıbını çalıştırıyor olması itibariyle ilahi alanla ve yani rahmani alanla da çok güçlü bir bağlantısı da olacak. Edilen dualar Allah'ın izniyle inşallah kabul de olacak. Dolayısıyla hep böyle pozitifte, nurda, ışıkta, aydınlıkta kalanlar için
Bazı doğum haritaları eğer vaat ediyorsak çok güzellikler de getirecek bireysel manada, küresel manada da aynı şekilde. Ama dediğim gibi kötü niyetli insanlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hı hı. Esma dediniz, bir de doğal taş dediniz. Bu yeni ayın temasına göre bizim auramızı belki koruyacak ya da destekleyecek esma ve doğal taşlar önerir misiniz? Aslında şu an söyleyeceğim şeyi her daim Hı hı. kullanabilirler. Yani obsidyen, siyah turmalin, her tür negatif enerji, nazar, büyü, sihir ya da majik tesirlere karşı çok kuvvetli bir koruyucu bir kalkan Nasıldır görevi mesela, görür. biri bize karşı Allah korusun bir büyü yaptı veya yaptırdı. Ben o taşı taktığımda benim auramı koruma altına alarak o majik etkinin tesir etmemesine mi Tabii yardım ki eder? taşlar bir vesiledir. Onu Hı hı. söylemiş olalım. Bir şeyi taştan beklemiyoruz. Her şeyi Allah'tan istiyoruz Tuğbacığım. Evet. Orada şirke düşerler, izleyiciler ona çok dikkat etsinler. Benim diğer alanım doğal taşlar olduğu için bu tabii derin bir mevzu. Doğal taşları mutlaka öncelikle kendi alanlarıyla uyumlandırmaları gerekiyor, kodlamaları gerekiyor ama bu işlemleri yaparken de tabii ki taşın bir vesile olduğunu, Allah'ın yarattığı bir rızık olduğunu, o rızkın enerjisinin auramıza şifa getirmesi için Allah'tan istekte bulunması gerektiğini unutmasınlar. Yani taşı Burası kullanmanın bir önemli. Evet. şekli var tabii ki. Yanı sıra tabii ki esma çekebilirler. Bu yeni ayın menzili Hay esmasına çıkıyor. Zaten akrebin yöneticisi Mars'ın Antares isimli, yani Azrail aleyhisselamla alakalı bir alanda olması biraz böyle ölümcül temaları açığa çıkarttığı için demek ki bu anlamda Hay esması da bizi hayatta tutabilmek, diri tutabilmek, ayakta kalabilmek adına çok güçlü bir şekilde ön plana çıkartacaktır. Yani demek istediğim, bu yeni ayın esması Hay esması, dirilten, ayakta tutan, diri olan, hayat veren manasına gelen bir esma. Ebced değeri 18'dir. Büyük ebced değeriyle zikredilmesini özellikle öneriyorum. Yani 324 kez zikredilmesini özellikle önerebilirim. Hem kendimizi güçlü tutmak, diri tutmak, ayakta tutmak, hem de gelebilecek negatif saldırılara karşı Hı hı. zinde kalabilmek adına yine Ayetel Kürsi koruma çemberleri de mutlaka yapabilirler bu yeni ay döneminde. Çok şaşırdım. Hani majik çalışmalar, oraya hizmet eden, o alana hizmet eden kişiler bu çalışmaları genelde dolunayda yaparlar diye bilirdim. Ben şimdi bu yeni ayda bunları duyunca sizden şoke oldum. Yeni aylar, dolunaylar zaten ayın dünyaya en yakın olduğu, enerjilerin en karışık olduğu zamanlardır. Evet, çoğunlukla dolunaylarda daha aktif olarak yaparlar ama yeni aylarda da yapılır. Ama bir de bu açısı itibariyle de bunu Tabii kullanma. ki gökyüzündeki genel göstergeleri de çok dikkatli kullanıyorlar. Biz güzelliklere o zaman odaklanalım istiyorum ve Tabii ki hani güzel düşünelim, evet, güzel şeyler olsun. sizin Güzel şeyler de evet, olacak zaten. çünkü Bu çok yeni etkili ayın, dediniz istekler adına. evet evet, çok güzel su üçgeni var ve tabii ki Uranüs'ün başka bir açıdan hayatımıza büyük bir aydınlanma, farkındalık ve uyanış enerjisi getireceğini de unutmamak gerekir. Uranüs demek devrim demektir. Uranüs demek yenilenme demektir. Dolayısıyla güçlü bir sezgisellik, uyanış enerjisi de aktif olacak. Pek çoğumuzda evraka modları çok fazla olacak. İcatsal ve keşifsel tavırlarımız artış gösterecek. Bu anlamda da yani komple böyle kötü bir yeni ay diyemeyiz. Ama tabii ki akrep enerjisi, uranüsyen enerji, retro enerjisi, lilithyen koşullar nedeniyle demin saydığım konularda hem manevi alanlarda hem siyasi hem ekonomik hem de doğa olayları bağlamında tedbirde olmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki antiparantez, yine bu süreçte hani süreci doğru da yönetebilmek adına hem Merkür Retro hem de diğer saydığınız Uranüsyen etkiler ve yeni ayın tesiri, belki de bu dönemde yeni aya denk gelen tarihlerde bir nikahı var. Şu anda bizi izleyen izleyicilerimizin ya da belki evlilik teklif edecek. Yani hayatında çok önemli olabilecek adımlara niyetlendi.
Yani vaz mı geçeyim diye şimdi düşünüyordur mesela. Ne yapsınlar? Hani nasıl yönetmeli bu süreci kişiler? Şimdi Merkür Retrosu 30 Kasım'a kadar devam edecek Tuğba'cığım. Merkür evrak işlemleri, imza işlemleriyle çok alakalı. Evlilikte bir akittir neticede. Merkür Retro döneminde ben kişilerin evlenmesini çok önermem. Tabii ki bu yine de doğum haritalarına göre değişiklik gösterebilir. Yani kişinin diyelim ki doğum haritasında Merkür retrodaysa Merkür'ün retroda olması ona bir problem yaratmayacaktır ama biz genel itibariyle bakarsak Merkür retro döneminde evlenmeyi çok doğru bulmuyoruz. Ama yine de dediğim gibi kişinin doğum haritasına göre bunlar değişkenlik gösterebilir, morallerini de bozmasınlar Peki. diyorum. Ama iptal edebiliyorlarsa, erteleyebiliyorlarsa da güzel olabilir. Ah, o kadar. Çok şaşırdım. Evet. Peki çok büyük bir iş teklifi geldi. Yine aynı şekilde hep retrolarda zaten imza atmayın kalıbı hani çok sık duyduğumuz bir kalıptır. Ama yeni ayla birleşince bu retro ve yeni ayın bu etkisiyle birleşince bir büyük bir iş teklifi geldi. Önümüze sözleşmeyi koydular. Her şey çok güzel görünüyor. Hani beklenmeyeni bekle dediniz ya. Onda da böyle bir temkin olmalı mı? Tabii ki, tabii ki olmalı. Hmm. Retro demek geçmişle alakalıdır. Dolayısıyla sizin geçmişte kaçırdığınız bir fırsat varsa, böyle dizlerinizi dövüyorsanız, ah bana böyle bir teklif gelmişti, bana şöyle bir kısmet çıkmıştı, keşke tekrardan ayağıma gelse de ben tekrar o teklifi bir değerlendirmeye alsam diyorsanız eğer, bu yeni ay size güzel bir fırsat da getirebilir. Geçmişte kaçırılmış fırsatlar yeniden kapınızı çalabilir. İşte onları revize edip yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Orada bir sorun yok. Ama taptaze bir iş teklifi, daha önceden hiç gündemi olmayan bir şeye başlıyorsanız eğer bilin ki orada bir takım problemler çıkma ihtimali var. Ama biraz evvel söylediğim gibi asıl olan doğum haritasıdır Tuğba'cığım. Evet. Belki de doğum haritası bu retro frekansının negatifliklerini de kompanse ediyor olabilir kişinin. Sonuçta bizler burada genel değerlendirme yapıyoruz. Tabii şimdi herkes kendi burcuyla ilgili biraz iyi şeyler de duymak istiyor ama bilemiyorum Koç burcu için bu yeni ayın etkisi nedir? Süreci nasıl yönetmeli koçlar? Neler Şimdi olabilir? öncelikle tabii hem iyi hem kötü manada konuşacağım. Sevgili koç ve yükselen koçlar, Lütfen. 20 Kasım'da bir akrep yeni ayımız var. Bu yeni ay enerjisi böyle maddiyatla alakalı turbo etkiler veriyor. İniş çıkış ve dalgalanma tesirleri veriyor. Yani bir yandan böyle para girişleri, para çıkışları, sürpriz borçlar, sürpriz rızıklar da var. Yani bunlar tamamen doğum haritanıza göre değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla maddiyatla alakalı türbülanslı bir akışınız olacak bu yeni ay döneminde. Bir yandan çok güzel kısmetler gelebilir, bir yandan geldiği gibi de gidebilirmiş gibi de duruyor açıkçası. Olumlu manada manevi alanlarınız çok kuvvetli olacak. Allah'ın izniyle edilen duaların kabul olduğu, psişik gücünüzün arttığı, telepatik yeteneklerinizin arttığı bir süreç olacak. Sezgisel taraflarınızı fark edeceğinizi, bilinçaltınızı revize edebileceğinizi düşündüğüm bir yeni ay diyebilirim. Fakat bazı krizler, bazı zorluklar da var. Bazı koç burçları için cerrahi temalarında devreye girebileceğini düşündürten göstergeler ne yazık ki var. Boğalarda durum ne? Boğalar bu süreci nasıl değerlendirecek? Neler olası onlar için? Şimdi Tuğba'cığım boğalar çok yoğun etki alıyor. Hani akrepte olan bir yeni ay olduğu için zaten en çok hangi burçları etki alıyor? Sabit burçlar. Boğa da bunlardan bir tanesi. Özellikle ilişkilerle alakalı, ortaklı temalarla alakalı, varsa devam eden evlilikleriyle alakalı türbülanslı bir dönem. Eğer böyle toksik bir ilişki yaşıyorlarsa, temeli sağlam olmayan bir ilişkileri varsa bu yeni ay döneminde ne yazık ki bazı sürtüşmeler olabilir. Bazı çatışmalar olabilir. Hatta bazı ilişkiler sonlanma yoluna bile gidebilir. Olumlu manada geçmişte kalmış bazı aşklar varsa eğer işte tekrardan başlasak mı acaba, tekrar barışsak mı acaba dediğiniz kişiler varsa onların geri dönüş gündemlerini de getirebilir boğalara. Yani ex aşklarla alakalı gündemler de çok aktif olabilir.
Boğalar Akrep yeni ayı döneminde sağlığa çok dikkat edecekler. Özellikle cinsel bölge, üriner sistemle alakalı sağlık, yanı sıra kalp damar sağlığı, yine boğaz ve boyun bölgesine ekstra dikkat edecekler. Arkadaşlar ve sosyal camia üzerinden açılabilecek yeni kapılar olabilir boğa burçlarına. Geleceğe doğru ilerlemek, kendilerini güncellemek, revize etmek adına güzel bir enerji. Fakat öncelikle geçmişi yapılandırmaları gerekiyor boğa burçlarının. Yeni bir taze adım atmamaları çok önemli diye düşünüyorum. Sevgili boğa ve yükselen boğaların eğer devam eden bir hukuki süreçleri varsa orada da beklenmedik flash gelişmelerin olabileceğini savunabiliriz. İkizler için durum nedir acaba? İkizler çok etki alacak mı? Sabit midir ikizler? Ben bilmiyorum bunu. İkizler burcu değişken bir burç. Değişken. İkizler ve yükselen ikizler tabii ki etki alacak. Hepimiz doğum haritamıza göre illaki etki alacağız. Daha çok iş ve kariyerle ilgili alanlarda etki alıyor ikizler burçları. Yanı sıra sağlığa biraz dikkat etmeleri gerekecek. Aslında biraz psikolojik koşullar var ikizler burçları için. Yani daha böyle bilinçaltı seviyesinde çok etki aldıklarını düşünüyorum. Biraz dejavular aktif olabilir. Çok fazla psişik enerjiler aktif olabilir. Geçmişe çok fazla ayna tutan bir yeni ay olabilir. Sezgilerini aktif bir şekilde kullanacaklarını düşünüyorum. Akrabalarla, iş arkadaşlarıyla ilgili flash gelişmeler devreye girebilir. Yanı sıra bu kişilerin belki bir takım sağlık gündemlerinin de oluşabileceğini düşünüyorum. Ama eğer iş bekleyen bir ikizler burcuysa bu yeni ay onlara bir iş teklifi de getirebilir. Fakat demin de dediğim gibi yeni ve taptaze bir iş teklifi ise dikkatli ve temkinli yaklaşsınlar. Ama geçmişte kaçırılmış bir iş fırsatıysa güzel bir enerji yakalayacaklarını düşünüyorum. İş hayatıyla ilgili güzel başlangıçlar yapabileceklerini savunabiliriz. Peki yengeçler için durum nedir acaba? Yengeç burçları. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, Akrep burcundaki yeni ay enerjisini aşk hattınızdan alıyorsunuz. Dolayısıyla aşk hayatınızla ilgili yeni ve taze adımlar atma isteğiniz çok fazla. Fakat Merkür Retro'da bu anlamda biraz yeni ilişkiye başlamak adına uygun bir dönemde değilsiniz. Fakat ex aşklarla ilgili gündemlerin çok olacağını da düşünebiliriz. Varsa çocuklarınızla ilgili flash gelişmeler olacağını da düşünüyorum. Yanı sıra bir hobinizle alakalı enteresan bir gelişme. Belki hobinizi bir maddi fırsata dönüştürmekle alakalı ekstrem bir gelişme de olabilir. Arkadaşlar ya da sosyal camianız üzerinden açılan yeni kapılar devreye girebilir. Uluslararası konularla alakalı güzel bir takım etkiler de söz konusu olabilir. Yani Akrep yeni ayı yengeçler için aslında çok da olumsuz değil. Fakat aşk ve ilişkiler yönünde bir parça dikkatli davranmaları gerekiyor. Aslanlar da bundan çok etki alacak 20 Kasım Akrep yeni ayından. Hadi hayırlar Evet. olsun diyerek sorayım size sorumu. Evet, aslanlar çok yoğun etki alacak. Evet. Özellikle ailevi konularla alakalı yoğun tesir alıyor aslan burçları. Anne, baba, soy ağacı ya da oturdukları ev, coğrafya ile ilgili konularda çok aktif bir enerjisi var. Bazı aslan ve yükselen aslanlar bu yeni ay döneminde taşınma kararları alabilirler. Tadilat, dekorasyon kararları alabilirler. Varsa bir miras konusuyla alakalı bir gündem çok devreye girebilir ve bu konuyla alakalı ekstrem gelişmeler Nasıl yaşayabilirler. mesela? Belki bir borcun ortaya çıkması ya da bir mirasçıyla bir ortaklı Hmm. insanla polemiğe girilmesi, tartışmaya girilmesi gibi bir durum da olabilir. Ya da tamamen bir yerden bir şey gelmesi, bir mirasın kalmasıyla ilgili bir Mısır'daki durum da dedemizden olabilir. mesela. Evet ama yani Olabilir. hakikaten bunlar haritaya göre değişecek şeyler. Bunlar Hmm. olasılıkları söylüyoruz. Fakat yine de biraz böyle egzantrik bir enerjisi olduğu için aslan ve yükselen aslanları özellikle sağlık yönünde dikkatli olmaları yönünde uyarmalıyım. Aslan demek kalp demektir. Uranüsyen nitelikte bir yeni ay. Dolayısıyla kalp sağlığına ve tansiyona ekstra dikkat etsinler. Aile üyeleri de ekstra dikkat etsinler. Çünkü aile hattından gelebilecek
Flash haberler de çok aktif aslan burçları için. İş hayatıyla ilgili egzantrik bir dönem. Bir anda böyle çok büyük sıçrama tahtaları elde edebilir aslan burçları. Hızlı bir şekilde tırmanışa geçtikleri gibi hızlı bir şekilde düşüşe de geçebilirler. Yani böyle türbülanslı iş hayatıyla ilgili ekstrem gelişmelerde çok aktif gibi duruyor. Fakat alacak verecek meseleleri, maddi konularla alakalı genel olarak sıkıntılı değil aslan burçlarının enerjisi. Kriz yönetimini iyi sağlayabilirlerse aslında bu yeni aydan güzel enerjilerle çıkabilmeleri söz konusu diye düşünüyorum. İnşallah herkes için en iyisi olsun. Başaklara geçelim hiç vakit kaybetmeden. Buyursunlar. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, 20 Kasım'daki Akrep yeni ayı kardeşler, kuzenler, komşular, arkadaşlarla ilgili konuları çok aktifleştiriyor. Özellikle eğitimle ilgili bir konu, varsa hukuki bir mesele, yine varsa uluslararası bir alanla alakalı beklenmedik bir durum söz konusu olabilir. Bu anlamda biraz kafası karışık da bir yeni ay olacak diye düşünüyorum. Yani mental anlamda Başak burçları biraz böyle kafası karışık davranacaklar. Ama bir yandan da evraka modları çok aktif olacak, icatsal davranacaklar, keşifsel davranacaklar, araştırmacı tutumlar sergileyecekler. Başak ve yükselen Başakların sosyal medya hesaplarına biraz dikkat etmesinde fayda var diye düşünüyorum bu yeni ay döneminde. Yine iletişimde çok asi, çok fevri tavırlar sergilememeleri, eleştirinin dozunu kaçırmamaları çok önemli diye düşünüyorum. Biraz trafikte dikkatli olmalarında fayda var. İlişkiler yönünde çok verimsiz bir yeni ay değil. Kalbi boş olanların aşık olabileceği, evlenme kararı alabileceği bir yeni ay olabilir. Lakin Merkür'ün retroda olması itibariyle dikkatli adım atmaları gerekiyor. Ve teraziler. Sevgili terazi ve yükselen teraziler, 20 Kasım'daki yeni ay enerjisi para aksınızı çalıştırıyor doğum haritalarınızda. Bu anlamda türbülanslı enerjiyi daha çok bu alandan alıyorsunuz. Ani para girişleri, para çıkışları devrede olabilir. Bütçeyle alakalı biraz oynak bir enerjisi var bu yeni ayın. Bazı terazi burçları için cerrahi konuların devrede olabileceğini düşündürten göstergeler var. Bazı zorluklar, üzücü haberler, krizler de söz konusu olabilir ama krizlerin içerisinden çıkabilecek güzel fırsatlar da olacak. Akrep yeni ayı iş bekleyen terazi burçları için güzel bir tesir verecek diye düşünüyorum. İş hayatıyla alakalı bazı fırsatlar ortaya çıkabilir. Yanı sıra iş arkadaşlarınız ya da akrabalarınız üzerinden açılabilecek yeni kapıların da olacağını düşündüğüm bir yeni ay olacak. Peki, teşekkür ediyoruz ve akrepler bu yeni ayın kraliçe ve kralları mı desem, kahramanları mı desem bilmiyorum ama onlar için nasıl etkiler var? Sevgili akrep ve yükselen akrepler, burcunuzda bir yeni ay var. Analitik derecelerde Lilithyen, retrolu, Uranüs karşıtlı falan biraz egzantrik tesirler alıyorsunuz. Dolayısıyla hafif sıkıntılı bir yeni aymış gibi duruyor ama olumlu tarafları da var. Örneğin manevi alanlarda, ruhsal alanlarda, soyut algıyı ilgilendiren mevzularda, bilinçaltı düzeyinde çok güzel açılımlar yakalayacağınızı düşündüğüm bir yeni ay. Fakat dünyevi temalarla alakalı ani ve beklenmedik sarsıcı gündemlere oldukça açık duruyor. Bu anlamda kemerleri biraz sıkı bağlamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Hem sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor, hem ilişkilerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor, hem de kariyerinize ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Maddi anlamda da türbülanslı bir tesir almaktasınız. Biraz böyle elektrikli koşullar olsa da geçmişe ayna tutan koşullar da var. Geçmişte kaçırılmış bazı fırsatların yeniden kapınızı tıklatması da söz konusu. Evet, yani sağ gösterip sol vuran tesirler olsa da gene de özünde size çok büyük bir uyanış, çok büyük bir farkındalık kazandıracak bir
yeni ay olacak ama her şeyin başı sağlık. İlk etapta sağlığınıza dikkat edin. Yaylarda durum nedir acaba? Buket Nizamoğlu neler söyleyecek yaylar için? Evet sevgili yay ve yükselen yaylar büyük dejavulara hazır olsunlar. 20 Kasım Akrep yeni ayı güçlü bir dejavu tesiri veriyor. Vizyonlar veriyor, güçlü rüyalar veriyor, güçlü sezgiler, psişik yetenekler, telepatik yetenekler veriyor. Fakat olumsuz manada eğer böyle çok fazla düşmanları varsa, arkalarından konuşan insanlar varsa, biraz böyle yıldızı düşük bir yay burcu beni şu an dinliyorsa nazara bir parça açık olabilirler. Biraz aurayı kontrolde tutmaları bu anlamda iyi olabilir diye düşünüyorum. Sevgili yay ve yükselen yayların manevi tarafları pek çoğunun güçlüdür. Bu yeni ay döneminde bol zikir çalışmaları ya da herhangi bir bilinçaltı çalışması kendi inançlarına göre yapmaları iyi olur diye düşünüyorum. Bazı üzücü haberler devreye girebilir bu yeni ay döneminde. Özellikle iş arkadaşları ve akrabalar düzleminde şaşırtıcı haberler söz konusu olabilir. Olumlu manada ev alma, ev satma, taşınma ile ilgili konular, iş hayatıyla ilgili meseleler çok güzel bir tesir alıyor. Bu alanlarda bir takım fırsatlar yakalama ihtimalleri de var yay burçlarının. Peki hemen oğlaklara geçelim. Durum nedir oğlaklar için? Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar, akrep yeni ayı sosyal camianız üzerinden tesir veriyor. Arkadaşlıklar, sosyal camianız, bağlı bulunduğunuz dernekler, gruplar üzerinden tesirler veriyor. Yani pek çok oğlak burcu için bazı böyle insanlar üzerinden açılan kapılar yaratıyor, öyle diyelim. Geçmişte kalmış arkadaşlarla konuşmalar, sohbetler, sosyalleşmeler ya da bu insanlarla spontane bir şekilde karşılaşmalar ve bu karşılaşmaların onları açabileceği yeni aşk ve iş fırsatları, para fırsatları verebilir açıkçası. Yani bu anlamda bu yeni ay döneminde Oğlak burçları biraz sosyalleşsinler bence. Sosyalleştikleri ortamlarda kendilerine yeni kapılar açılacakmış gibi duruyor. Çok spontan gelişmeler var. Varsa çocuklarının biraz sağlık koşullarına dikkat etmesinde fayda gördüğüm bir yeni ay aslında. Bazı oğlak burçlarının hobileri ya da yaratıcılıklarını sergiledikleri bir alan üzerinden açılabilecek bir kısmet de söz konusu olabilir bu yeni ay döneminde. Eğitimle ilgili bir konu, iletişimle ilgili, reklam, medya, yayıncılıkla ilgili bir temada da kısmetli bir enerjisi olacağını düşündüğüm bir yeni ay diyebilirim. Kovalar neler yaşamaları olası bu yeni ayda? Sevgili kova ve yükselen kovalar, akrep burcunda önemli bir yeni ayımız var ve çok tesir alıyorsunuz. Çünkü siz bir sabit burçsunuz. Bu anlamda da bu yeni ayın enerjisini çok güçlü hissedeceksiniz. Özellikle iş hayatı ve kariyerinizle ilgili bir konuda çok tesir alacağınızı düşünüyorum. Yanı sıra ailevi bir alanla alakalı güçlü tesir alacağınızı düşünüyorum. Bir anda neye uğradığınızı şaşırdığınız enteresan gelişmeler, üzücü haberler ya da sizi bir anda havaya fırlatan, oley dedirten haberler de olabilir. Yani çift yönlü bir şekilde gidecek bu anlamda. Ama her halükarda kova ve yükselen kovalarının sağlarsa anneleri, babaları, yine kovaların kendileri, yakın çevresindeki insanların bir parça kalp sağlığına, tansiyona dikkat etmesi faydalı olabilir. Genel sağlık koşullarına da dikkat etmelerini özellikle önereceğim. İş bekleyen kovaları spontan bir şekilde sürpriz bir iş teklifi getirebilir bu yeni ay enerjisi. Fakat tabii ki Merkür'ün retroda olması itibariyle bu teklifleri dikkatli değerlendirmeleri gerekiyor. Maddi anlamda kısmetleri olabilecek bir yeni ay, açılımlı, rızıklı bir yeni ay ama dediğim gibi geçmişteki bir enerji daha aktif olacak. Yani geçmişte kaçırılmış bir fırsatın revize edilmesi daha güzel olacak. Yepyeni taze bir adım atmak adına çok da güzel bir sinerjisi olamayabilir. Böyle bir yeni teklif aldığınızda dikkatli karar vermek lazım. Peki
Ve sevgili balık burçları için 20 Kasım Akrep yeni ayının teması ne? Nasıl etkiler var? Sevgili balık ve yükselen balıklar, özellikle yurt dışı ile ilgili bir konu varsa hayatınızda, bu bir vize işlemi, bir pasaport işlemi veya yurt dışı ile ilgili bir ithalat, ihracat işi olabilir. Bilemiyorum. Belki bir vatandaşlık konusu da olabilir. Bunlarla alakalı gündemler çok aktif olacakmış gibi bu yeni ay döneminde. Yanı sıra hukuki bir alan, sosyal medya ile ilgili bir konu, interaktif ağla ilgili bir alan, medya, yayıncılık ya da reklam sektörüyle ilgili bir alan çok aktif olabilir. Bu saydığım temalarla ilgili hiç beklenmedik bir aksiyon düşünmeniz gerekiyor. Kardeşler, kuzenler, arkadaşlar üzerinden gelişebilecek şok edici haberler düşünmeniz gerekiyor. Böyle enteresan bir yeni ay sizi bekliyor. Fakat mental anlamda uyanıksınız. Evraka modlarınız çok fazla. İcatsal ve keşifsel tavırlar sergileyebilirsiniz bu yeni ay döneminde. Vizyon niteliğinde, haberci nitelikte rüyalar görme olasılığınız çok fazla. Bazılarınız ani bir şekilde seyahate çıkabilir, seyahat kararları alabilir ama her halükarda gene de iletişime dikkat etmeleri gerekiyor balık burçlarının ve biraz da trafikte temkinli olmalarında fayda görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin hayrına olsun. Son böyle birkaç cümle uyarı var mı? Hani şöyle yaparsanız kazanırsınız. Bu süreci böyle geçiren en azından hani hafif atlatır olumsuz etkiler varsa da diyebileceğiniz durumlar. Evet, manevi boşluklarımızı doldurabilirsek eğer, teslimiyette, akışta olabilirsek eğer, kendimizi bu anlamda zırhlarsak negatif enerjiler bize çarpıp geri dönecektir. İşte korku frekansında olmamak gerekiyor. Çünkü korku korkulu olayları getirir. Bu anlamda yine de biz pozitif ve iyi niyetli düşünceler içerisinde olmalıyız. Astroloji bize sadece olasılıkları söyler. Evet, yeni ayın pek çok olasılığını, olumsuz etkisini söyledim. Fakat yine de biz her daim iyimser bakış açılarında kalmalıyız diye düşünüyorum Tuğbacığım. Çok teşekkür ediyorum değerli Buket Rica Nizamoğlu ederim. katkınız Ben için, teşekkür emeğiniz ederim. için. Herkesin hayrına olsun, en başta sağlık Amin olsun. inşallah. Bu videonun altına tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle bekliyorum. Birlikte takip edeceğiz. Yanıtlamaya da çalışırız olabildiğince diye İnşallah. düşünüyorum. Tabii ki. Çok Tabii ki. teşekkürler.